Selam. Bu videoda sizinle en sevdiğim dil uygulamalarını paylaşacağım. Bu uygulamalar benim en çok sevdiğim ve en sık kullandığım uygulamalar. Tabii bu sizin de seveceğiniz anlamına gelmez. Türkçe öğrenirken sizin de değişik yöntemleri, değişik uygulamaları denemeniz ve size en uygun olanı, sizin hayat tarzınıza, sizin öğrenme şeklinize en uygun olanı bulmanız gerekir. Yani benim için en iyi olan bir uygulama sizin için en kötü olabilir. Ayrıca her zaman söylüyorum, bir uygulama sizin bir dili tamamen öğrenmenizi sağlamaz. Sadece sizin o dili öğrenmenize yardım eder ve sizin seviyenizin ilerlemesini sağlar. Yoksa ben Duolingo'nun Türkçe kursunu bitirdim. Neden hala Türkçe konuşamıyorum? İşte Türkiye'de 2 ay yaşadım. Neden hala Türkçe konuşamıyorum? Türkçe kursuna gittim, A2'yi bitirdim. Neden hala konuşamıyorum? Demek, neden hala öğrenemedim demek aslında biraz saçma. Çünkü dil öğrenmek gerçekten kolay değil. Çok çaba gerektiriyor, çok çabalamak gerekiyor, çok çalışmak gerekiyor, çok uğraşmak gerekiyor. Zaman harcamak gerekiyor. Öğreniyorsun, asla bitmiyor. Ben mesela 5-6 senedir Arapça öğreniyorum. Hala da öğreniyorum. Bitmiyor yani. Neyse, dil uygulamalarına geçecek olursak benim en sevdiğim dil uygulaması Link. Neden? Çünkü değişik dil uygulamalarını denedim kendim dil öğrenirken ve benim için en etkili olanı Link oldu. Yani bana en çok fayda sağlayanı Link oldu. Yani bu uygulamayı kullandıktan sonra dil becerilerimin daha hızlı bir şekilde ilerlediğini fark ettim. Biraz Link'ten bahsedeyim. Link kitap okuyarak dil öğrenme uygulaması gibi bence. Tabii sadece kitaplar yok Link'te. YouTube videoları var, podcastler var, haberler var, bir sürü şey var. Ama genel olarak benim anladığım kadarıyla okuma becerileri ve dinleme becerilerini geliştirmek için hazırlanmış bir platform. Uygulama şöyle çalışıyor. Hem okuyorsun hem de dinliyorsun aynı anda. Eğer ücretli versiyonunu kullanırsan bilmediğin kelimelerin üzerine tıkladığında anlamlarını da görebiliyorsun. Zil sesine koşarak kapıyı açan adam eski bir dostu ve iri bir köpekle karşılaştı. Elbette tereddüt etmeden "Buyurun" diyerek onları salona aldı. Ben mesela Link uygulamasını Fransızca öğrenirken kullanmıştım ve orada birkaç Fransızca kitap bitirmiştim bu şekilde okuyarak ve dinleyerek ve bilmediğim kelimelerin anlamlarına bakarak ve gerçekten anlama kabiliyetimin çok ilerlediğini fark ettim. Yani daha kolay anlamaya başladım. Bence kitap okumak en etkili öğrenme yöntemlerinden biri. Kendi ana dilimizde kitap okuduğumuzda bile çok fazla yeni şey öğreniyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Bir de bunu yabancı bir dilde yapınca gerçekten çok faydalı oluyor. Bu arada benim podcast'imde, Turkish Cafe Podcast'te linkte var. Oraya yüklemiştim. Eğer dinlemek isterseniz oradan da dinleyebilirsiniz. Link'i çok övdüm. Çok hakkında güzel şeyler söyledim. Ama birkaç kötü yorumum da var Link'le ilgili. Kütüphanesi çok geniş değil. Yani çok fazla kitap yok. Çok fazla içerik yok. O yüzden böyle güzel içerikler bulmakta zorlanabiliyorsunuz. Ama sanırım onlar da bunun farkında ve bunu geliştirmeye çalışıyorlar. Ayrıca en sevmediğim özelliği Link'in şu. Ben mesela oraya bir ders yüklüyorum ama başka biri bunu editleyebiliyor, bunu değiştirebiliyor. Ve ben buna çok gıcık oluyorum. Gıcık olmak ne demek? Gıcık olmak yani sinirlenmek gibi. Bu duruma gıcık oluyorum. Bu durum beni sinirlendiriyor. Bu arada dinleme becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız benim bir kursum var. Turkish Delight Podcast. Ona da açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Hepimiz YouTube'da video izlemeyi seviyoruz. Video izleyerek dil öğrenmeyi, yatağımıza yatarak dil öğrenme videoları izlemeyi ve bu şekilde dil öğrenmeyi, rahat bir şekilde dil öğrenmeyi seviyoruz. Eğer siz de bu şekilde dil öğrenmeyi seviyorsanız bu ikinci uygulamayı çok seveceksiniz. Bu ikinci uygulamanın ismi Reverso. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Direkt Türkçe okudum o yüzden. Bu aslında bir internet sitesi. Uygulama da var.
Neyse. Chrome'a bu Reverso'nun eklentisini indiriyorsunuz, yüklüyorsunuz ve açıyorsunuz. Yani aktifleştiriyorsunuz. Daha sonra YouTube'da mesela Türkçe bir video izlerken siz Türkçe bir videoyu Türkçe altyazıyla izlerken anlamadığınız kelimeler olduğunda üzerine tıklayıp anlamını görebiliyorsunuz. Bir insanı güldürüyorsun yani. Bundan güzel bir şey olabilir mi yani? Harika bir yer. Mükemmel. Daha kendi halinde yaşayan insanların mutlu olduğu bir ortam. Bu özelliği ilk keşfettiğimde yani 2 yıl önce falan hazine bulmuş gibi sevinmiştim. Yani çok mutlu olmuştum. Ve ben mesela o zaman Fransızca öğrenirken sürekli YouTube'da Fransızca videolar izliyordum. Ve ana sayfam tamamen Fransızca videolarla doluydu. O videoları açıyordum ve o videoları Fransızca altyazıyla izliyordum. Bilmediğim kelimeler olduğunda da bu uygulama, bu eklenti sayesinde o kelimelerin üzerine tıklıyordum ve kelimelerin anlamlarını görebiliyordum. Bu uygulamayı başka bir şekilde daha kullanıyorum, onu da söyleyeyim. Çok mu hızlı konuşuyorum ya? Çok mu hızlı konuşuyorum? Bu uygulamayı başka bir şekilde daha kullanıyorum, onu da söyleyeyim. Bu videoları izlerken bazen bilmediğim kelimeler oluyor dediğim gibi. Ve bu kelimelerin anlamına bakıyorum. Bu reverse eklentisi sayesinde. Ama bir kelimenin anlamını bir kere görmek benim için yeterli olmuyor. Yani ben bir kelimenin anlamını bir kere görünce direkt ezberleyemiyorum. Yani 5-6 kez falan görmem gerekiyor. O yüzden ne yapıyorum? Bu kelimeleri bir kağıda yazıyorum. Daha sonra Reverso'nun context kısmına giriyorum ve bu kelimeyi oraya yazıyorum. Bu kelimeyi oraya yazdığımda bu kelimeyle kurulmuş bir sürü cümle ve çevirileri çıkıyor. Bu kelimenin farklı anlamları çıkıyor. Bu örneklere bakıyorum, bu cümlelere bakıyorum, okuyorum, inceliyorum, anlamaya çalışıyorum. Böylelikle bu kelimeyi pek çok kez görmüş oluyorum. Ve bu şekilde öğrenmek benim için çok daha faydalı oluyor. Çünkü sadece sözlüğe bakmak, anlamına bakmak benim için yeterli olmuyor. Ama bu uygulama sayesinde hem bu kelimeyle kurulmuş bir sürü cümle görüyorum, hem çevirilerini görüyorum, bu kelimenin farklı anlamlarını görüyorum, farklı kullanım şekillerini görüyorum. Yani aslında resmen bu kelimeyi ben araştırıyorum, bu kelimeyi öğreniyorum, sadece ezberlemiyorum. O yüzden bu yöntemi denemenizi tavsiye ederim. Benim için çok etkili oldu. Benim videolarımı izlerken Türkçe altyazıyla izliyorsanız ama yine de arada anlamadığınız kelimeler oluyorsa bu reverse eklentisini benim videolarımda da kullanabilirsiniz. Üçüncü en sevdiğim uygulama ise HelloTalk. HelloTalk bir uygulama, telefonunuza indirebileceğiniz bir uygulama. Bu uygulamaya girip öğrenmek istediğiniz dili seçiyorsunuz. Mesela siz Türkçeyi seçiyorsunuz ve sizin ana diliniz İngilizce. Uygulamaya girdiğinizde sizin karşınıza İngilizce öğrenmek isteyen ve ana dili Türkçe olan Türkler çıkıyor. Yani siz onlara İngilizce öğretiyorsunuz, onlar size Türkçe öğretiyor. Böylelikle birbirinizle yardımlaşarak, arkadaş olarak, konuşarak ikiniz de dil becerilerinizi geliştirebiliyorsunuz. Ben HelloTalk'u çok seviyorum çünkü en yakın arkadaşımla orada tanıştım. Ve daha bir sürü arkadaş edindim. Çok fazla arkadaşım oldu. Bir de mesela siz bir kadınsanız ve erkeklerin size mesaj atmasını istemiyorsanız bunu engelleyebiliyorsunuz bu uygulamada. Bu da çok güzel bir özellik. Genelde HelloTalk konusunda insanların şöyle bir şikayeti oluyor. Herkese mesaj atıyorum ama kimse cevap vermiyor falan diyorlar. Yani eğer sizin için de durum böyleyse profil resminizi değiştirebilirsiniz. Kendi yüzünüzü, kendinizi koyabilirsiniz. Çünkü bana da mesela çok fazla mesaj geliyor ve ben yüzünü gördüğüm biriyle konuşmayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü bir çiçekle konuşmak istemiyorum mesela. Ya da profilinize neden Türkçe öğrenmek istediğinizi ve karşınızdaki kişiye nasıl yardımcı olabileceğinizi yazabilirsiniz. Bu da çok önemli çünkü HelloTalk'taki insanlar sizin özel öğretmenleriniz değiller. Size yardım etmek zorunda değiller. O yüzden hem siz onlara öğreteceksiniz hem onlar size öğretecek. Yani karşılıklı bir şekilde yardımlaşacaksınız. Sadece oradaki insanları kullanıp atmayacaksınız. O yüzden onlara da yardım edebileceğinizi göstermeniz insanların size cevap vermesini kolaylaştırabilir. Ve orada paylaşım yapabileceğiniz bir bölüm de var HelloTalk'ta.
Orada paylaşımlar yapabilirsiniz. Böylelikle daha çok kişinin dikkatini çekebilirsiniz. Yani Türklerin mesela dikkatini çekebilirsiniz paylaşımlarınızla. Onlar da size mesaj atar, siz de konuşma pratiği yapabilirsiniz. Dördüncü en sevdiğim uygulama ise italki. italki bir internet sitesi. Bu internet sitesinde Türklerle konuşma pratiği yapabiliyorsunuz. Türklere para ödeyerek onlarla konuşma pratiği yapabiliyorsunuz ve onlardan özel ders de alabiliyorsunuz sanırım. Eğer HelloTalk'ta kimse size cevap vermiyorsa bu italki'yi deneyebilirsiniz. Bu uygulamayı Fransızca öğrenirken kullanmıştım ve bence benim için çok etkili oldu. Öğretmen demeyeyim de konuştuğum kişiden benim bütün hatalarımı düzeltmesini istedim. Yani ben onunla Fransızca konuşuyorken benim bütün yanlışlarımı, bütün hatalarımı düzeltmesini istedim. Çünkü bence hatalarımızın düzeltilmesi çok önemli. Mesela siz şu anda Türkçe öğreniyorsunuz. Türklerle Türkçe konuşurken mesela Türk birine şöyle diyebilirsiniz. Ben istiyor su. Bu konuştuğunuz kişi sizin su istediğinizi anlar. Ama sizin bunu yanlış bir şekilde söylediğinizi fark etse bile o an sizin bu yanlışınızı düzeltmeyebilir. Tamam, ben senin su istediğini anladım ama ben istiyor su demeyeceksin, o yanlış. Ben su istiyorum diyeceksin diye sizin bu hatanızı düzeltmeyebilir. Ve çoğu kişi de düzeltmez zaten. Çünkü çoğu insan sizi anlıyorsa, sizin ne demek istediğinizi anladıysa sizin hatalarınızı düzeltmekle uğraşmaz. O yüzden de internetten bu şekilde biriyle konuşmak ve onun sizin hatalarınızı düzeltmesi gerçekten çok faydalı oluyor. Bunların dışında bir de size tavsiye etmek istediğim bir sözlük uygulaması var. Bunu önceden de başka bir videoda söylemiştim sanırım. Bu sözlüğün ismi Turank. Ben bu sözlüğü Türkçe, İngilizce çeviri yaparken falan kullanıyorum. Bence çok güzel bir sözlük. Kelimenin çeşitli anlamlarını görebiliyorsunuz ama aynı zamanda şu kısma tıklayarak içinde bu kelime geçen bir sürü video görebiliyorsunuz. Bir sürü örnek görebiliyorsunuz bu kelimeyle. Bence bu sözlüğün, bu uygulamanın en güzel özelliği de bu. Herkes seni görmek istiyor. Herkes seninle iş yapmak istiyor. Bu nedenlerle, bu iş palavralarla olmuyor. Gerçeği görmek lazım. Teşhis Ama dedim ki bu benim hayatım. Eğer yapamazsam da yapamadığımı görmek istiyorum dedim. Bütün eller havada görmek istiyorum. Bu benim hayalim. Sorusu olan var mı? Bunların dışında da daha böyle oyun gibi olan uygulamalar var. Mesela Duolingo, Memrise var. Bu uygulamaları ben daha başlangıç seviyesindeyken kullanmayı seviyorum. Yani yeni bir dil öğreneceksem ve o dil hakkında pek fazla şey bilmiyorsam bu uygulamaları kullanmak bence güzel oluyor. Hem kelime öğreniyorsunuz, hem cümle yapısını öğreniyorsunuz. Yani dil hakkında genel bir fikriniz oluyor. Hem de eğlenceli, oyun gibi. Hem de her gün kullanırsanız mesela sürekli bir şekilde o dille meşgul olmuş oluyorsunuz. O dile vakit ayırmış oluyorsunuz. Bence bu da gerçekten faydalı oluyor.